Londra'dan herkese selamlar, ben Çiğdem Adam. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Hepinizin merakla beklediği Londra'ya geliyoruz fakat nerede yaşayacağımızı bilmiyoruz. Please help. Evet, Londra'da yaşamak için hangi bölgeler uygundur? Nereye yerleşmeniz lazım? Yardım etmeye çalışıyorum. Sonuna kadar izleyin. Londra'ya gelmek başlı başına çok büyük bir karar zaten ve çok ciddi araştırma yapmanız gerekiyor. Birincisi, hiç bilmediğiniz bir memlekete geliyorsunuz. Kültürü yabancı, insanlar yabancı, lisanı yabancı, yani her şey yabancı size. Onun için gerçekten araştırma yapmanız lazım. İkincisi, Londra o kadar büyük bir şehir ki yani çok fazla olasılık var. Bu olasılıkların içinde de kaybolmak çok kolay. 1572 kilometre kare, New York'tan büyük, Los Angeles'tan büyük. Sağladığı imkanlar da çok fazla tabii ki. Bu imkanları güzelce incelemeden gelip bir yere yerleşmek, çünkü ondan sonra eğer hayatınızı da kurar iseniz ondan sonra o hayatı komple değiştirmek daha da zor oluyor. Onun için başta araştırmayı yapıp ona göre yerleşmek çok daha iyi olacaktır. Bu tercihi yaparken sizi etkileyecek olan şeyler finansal durumunuz, yaşınız, işiniz, ilgileriniz, bir de bekar mısınız, aile olarak mı geleceksiniz? Yani dikkat etmeniz gereken şeyler bunlar. Ben de zaten bu videoyu yaparken aslında birazcık bunlara değinerek, bu kıstaslara değinerek bir video hazırlamaya çalıştım ki herkese hitap etsin. Aile olarak geliyor iseniz iyi bir ortam olsun, komşularınız iyi olsun, sessiz olsun, işte etrafında barlar, kulüpler falan olmasın, çocuklar için aktiviteler olsun, okul olsun. Yani aile olarak gelecekseniz bakacağınız şeyler bunlardır. Eğer yalnız gelecek iseniz size daha enteresan gelecek. Hani bu kültürü tanıyacak. Çünkü Londra bunlara çok açık. Birincisi, işinize yakın olması lazım. Ondan sonra arkadaş çevrenize yakın olması lazım. Şimdi diğer sosyal aktiviteler falan, neyle ilgileniyorsanız, hobiniz neyse onlara yakın olması. Bir de tabii ki her iki şıkta da aileyle veya yalnız gelecek olmanız, her iki şıkta da maddi durumunuza uygun olması lazım. Bunları söyledikten sonra aslında bölgelere dalmadan önce bir şeyi daha söylemek istiyorum. Çok önemli olan. Bu da benim kendi gözlemim. Zaten bu videoları biliyorsunuz, ben kendi gözlemlerimi muhakkak koyuyorum. Uzun süredir burada yaşıyorum. Ben sizin kültürünüzden, yani bizim kültürümüzden gelen birisi olarak buradaki gözlemlerimi muhakkak koymak istiyorum. Önemli olduğunu düşünüyorum bunun. Londra'da şöyle bir olay var. Nereyi seçerseniz seçin yaşamak için standartlar her yerde var. Muhakkak bir spor salonu bulabilirsiniz. Muhakkak parkınız vardır oturduğunuz eve yakın. Alışveriş merkeziniz vardır. Her bölgede sizin standartlarınızı, yakalamak istediğiniz standartlara uyacak bir şey vardır. Onun için bu bir avantaj Londra'da. Şimdi isterseniz Londra'nın şeylerinden başlayayım, bölgelerinden. Londra'da ev ararken bölgelere ayırarak bakmanız daha uygun. 4 ana bölge: Kuzey Londra, Güney Londra, Doğu Londra, Batı Londra diye. Bir de merkez, Central London. 5 diyelim. Her ne kadar Batı Londra, West London, Doğu Londra'dan daha iyi deniyor olmasına rağmen şu anda günümüzde istediğiniz şeylere göre, aradıklarınıza göre farklı bölgeler size daha cazip gelebilir. West London'dan başlayalım. Madem ki West London hani daha iyi dedik. West London'da şöyle bir şey var. Yani Batı Londra'da aslında daha sakin bir yerleşim alanı, mimari falan daha değişik. Ondan sonra güzel okullar var. Daha yerleşik bir kültür var. Eskiden kalma daha yerleşik bir kültür var. East London, Doğu Londra ise güvenilir bir yer değil idi. Fakat burası da çok değişti. Şu anda eğer son videomu izlediyseniz, o da Doğu Londra'dan paylaşımlar yaptım. Özellikle Stratford kısmı tamamen yeni bir pilot bölge olarak yeni binalar yapılıyor. Çok güzel, son yıllarda yapılan yatırımlarla acayip gelişti ve burada da değişik kültürlerin harmanlandığı bir community oluştu. İyi bir gece hayatı var. South London dedikleri bölge nehrin güneyindeki
bölge. Oranın da havası daha başka. North London Türklerin daha çok yerleşim alanı olan bir yerde eskiden ama şimdi Türkler artık o şehri tanımaya başladıkça her yere yayıldılar ve Güney Londra'da da bayağı yoğun bir Türk komünitesi var. Güney Londra daha sakin, mesafeler daha büyük. Hani Kuzey Londra biraz daha böyle şeydir, sokaklar falan dardır, daha çabuk. Güney Londra'ya indiğiniz zaman sanki böyle şehir dışına, hafif şehir dışına çıkmışsınız havası verir. Ama odası da artık canlanıyor. Aktif bir yaşantı olmaya başladı. Aileler için çok uygun bir bölge Güney Londra. Yeşil alanları falan var ve aynı zamanda da böyle tarihi binalar falan var. Bir de daha fazla yokuşlu bokuşlu falan bir yer. Kuzey Londra daha canlı bir hayatı var. Yani o özellikle Kuzey Londra'daki Türk komünitesinin olduğu 2 tane ana yol, Green Lanes ve Stoke Newington A10 yolu. 2 ana yol. Bütün böyle canlılığı ne çeken, hatta 24 saatte çıktı. Şimdi galiba 24 saatte açık değil restoranlar. Bir de tabii Central London var. Central London imkan olsa Central London'da otursam ama Central London'da oturmak maliyet olarak çok yüksek genelde. Hem de yaptığımız işte alışık olduğumuz çevreye falan da biraz uzak. Central London'da işte müzeleriniz var. Her zaman bir müzikal var, tiyatrolar var. Çok canlı, cıvıl cıvıl bir yer Central London. Özellikle bekarsanız Central London taraflarında bir yer muhteşem olur diye düşünüyorum. Peki aileler için nereler uygun? Birazcık semt isimlerinden bahsederek sadece ailelere konsantre olalım. Aile olarak geliyorsanız en önemli şey işinizin bulunduğu yere göre yer seçmeniz lazım. Bunu ben bir kenara bırakıyorum. Okula bakmanız lazım. Çocuklarınızın okulu. Türkiye'de olduğu gibi servis falan olayları çok fazla yok. Aileler çocuklarını sabahleyin okula bırakmak zorunda, akşamleyin almak zorunda. 12 yaşına kadar çocuklar kesinlikle ve kesinlikle, hatta belki de daha fazla galiba evde yalnız bırakılmıyor. Hani bizdeki gibi bakkala gönder bilmem ne yap falan öyle şeyler yok. Sosyal servis hemen müdahale eder bu tip şeylere. Okula yakın bir yer olması lazım. İyi bir okul olması lazım. Onları araştırmanız gerekiyor. Bu araştırmaları ilk önce yapın zaten. Eğer Türk komünitesiyle çok bağınız var ise, yani burada tanıdıklarınız var ve onlara yakın bir yerlerde olmak istiyor iseniz Kuzey Londra diyeceğim ben size. Çünkü Türklerin çoğu Kuzey Londra'da oturuyor. Kuzey Londra böyle. Burada akrabalarınız var ise onlara yakın olmanız yeni bir hayat kurarken size yardımcı olacak bir şeydir. Ama onun dışında Isle of Dogs duydunuz mu hiç bilmiyorum. Thames Nehri'nin içine doğru uzanmış böyle bir yarımadacık şeklinde. Burası önceden de çok da güzel bir yer değildi ama ailelerin tercih ettiği bir yer olmaya başladı. Okulların kalitesinin güzel olduğunu söylüyorlar. Ayrıca da Isle of Dogs, City Center, Canary Wharf ve City Center'a çok yakın olduğu için 15 dakikalık mesafede çok yakın olduğu için tercih edilen bir bölge. Ev fiyatları da birazcık artıyor. Blackheath, bilmediğiniz yerleri söylüyorum. Blackheath her geçişimde bayılıyorum. Güney Londra'ya, South East özellikle Londra'ya doğru gittiğiniz zaman, Güneydoğu Londra'ya gittiğiniz zaman Blackheath, Greenwich'e yakın bir yer. Greenwich'e zaten oradan çıkıyorsunuz hemen. Blackheath ve Greenwich. Yemyeşil, kocaman parklar ve çok güzel. Böyle şey gibi, minik bir köy gibi, aileler için çok uygun bir yer. Yine okulları falan güzel diye düşünüyorum. Okullara zaten hiç şeysiz, sorgusuz sualsiz bakmanız lazım. Fiyatlar da az önce söylediğim Isle of Dogs gibi pahalı değil. Evet, Kuzey Londra'dan tekrar söyleyeyim. East Finchley. East Finchley hala çok cazip. Gayet güzel okulları var. Çok fazla parkları var. Okullar olunca tabii parklar var. Ailelerin gidip vakit geçirebileceği yeşil alanlar var. Ve iyi bir komünite, komşuluğun falan da olduğu, hani etrafın iyi olduğu iyi bir komünite. Ayrıca suç oranı falan da düşük. Yani suç oranına da bakmanız lazım. Onu da hatırlatıyorum. Oh, Notting Hill. Notting Hill, yani ben gerçekten Notting Hill'de yaşamak isterdim. Notting Hill tabii Central London'a, daha doğrusu West London. Çok güzel ama fiyatlar oldukça yüksek Notting Hill'de. Bayağı yüksek. Çok güzel restoranlar var, kafeler var.
var, butikler var. Meşhur Portobello Market orada Notting Hill'de. Bir de zaten Notting Hill'i muhakkak Julia Roberts'ın filminden bilirsiniz. Muhteşem bir bölge ama ev fiyatları eğer özellikle de satın almak istiyorsanız çok yüksek. Burada oturmak için de bayağı yüksek bir geliriniz olması lazım. Çok güzel bir yer Notting Hill. Notting Hill'i afford edemiyoruz ama Fulham'a gidebiliriz mesela. Fulham yine South West London'da. Burada da yine restoranlar var. Nehrin kenarında çok cici bir yer. Genelde middle class familyeler var. Fiyatlar tabii ki yine yüksek. Şimdi aile olarak geliyorsanız yeni gelenlerin en çok tercih ettiği yerlerden bir tanesi, Türkiye'den yeni gelenleri söylüyorum tabii ki, en çok tercih ettiği yerlerden bir tanesi Richmond bölgesi. Richmond oldukça pahalı. Yine South West posta kodu. Thames Nehri'nin kenarında. Gerçekten çok güzel. Kocaman bir şeyi var, parkı var. Richmond'ın tam ortasında kocaman bir park var. Bu hatta National Park olarak yapılıyor. Çünkü en büyük parklardan bir tanesi. Ve içinde geyik sürüleri görmeniz mümkün. Yaban hayvanlarını görmeniz mümkün. Özellikle o bölgede yaşayanların büyük bir vakitlerini geçirdikleri bir park. Herkesin favorisi bir yer. Fakat Richmond çok affordable olmayabilir, pahalı. Ama Richmond'a yakın bölgeler var. Bir tanesi Teddington mesela, bir tanesi Twickenham. Oraları deneyebilirsiniz. Bir de benim favorim Kingston upon Thames. Biraz daha Richmond'ı geçtikten sonra muhteşem. Nehrin kenarında kuğular, o nehir, yani muhteşem restoranlar iki tarafta. Gençler bütün nehir kenarında, akşam geç saatlere kadar suç oranı falan da çok düşük. Oldukça güzel bir yer. Orayı da gözden kaçırmayın. Eğer Richmond civarını, o bölgeyi yani West ve South West London düşünüyor iseniz o bölgede değerlendirmeniz gereken, biraz uzak ama yine işinizle alakalı, ne iş yaptığınızla alakalı. Richmond bu arada 15 dakikalık mesafede. Bu arada public transportlar, özellikle trene bakmanız lazım. Metroya, trene. Hani yaptığınız iş ve ulaşım ihtiyacınıza göre ona da bakmanız lazım. Tekrar Central London'a gelelim mi? Central London'a geldiğimiz zaman tabii Kensington var, Chelsea var. Tam bir Londoner gibi yaşamak istiyor iseniz Kensington, Chelsea, Banco. Tabii Kensington'da müzeler, gece kulüpleri, kafeler, restoranlar falan muhteşem. Chelsea'nin de sanat ve antikacılar, bütün designerlar falan, herkesin bir furniture showroom falan, herkesin bir hayali var. Chelsea tarafında dükkan sahibi olmak gibi. Benim de öyle bir hayal var. Evet, oralar hani güzel yerler ama fiyatlar oldukça yüksek Central London olduğu zaman. Ben tekrar böyle Kuzey Londra dışında hani güneyde consider yapabileceğiniz ya düşünebileceğiniz ve araştırmanızı tavsiye edeceğim yerlerden bir tanesi Streatham. Streatham eskiden bayağı sıkıcı falan bir yerdi. Aileler oturuyordu. Evet, aileler yine South West London'da ailelerin oturduğu bir yer. Şimdi bakın Londra'da şöyle bir şey başlattılar. Central London çok pahalı olunca Central London'ın etrafında bölgelerde birkaç tane pilot bölge seçtiler ve o pilot bölgeleri insanların Central London'a gelme ihtiyacı olmasın diye o pilot bölgelere bayağı bir yatırım yaptılar. İşte Streatham'da böyle yatırım yaptıkları bölgelerden bir tanesi. Streatham'ın etrafındaki Clapham, Balham, Brixton, bunlara acayip yatırım yapıldı ve Clapham'ın çehresi o kadar değişti ki ve bütün özellikle çalışan bir kesimin tercih ettiği bir yer oldu. Çünkü Clapham'a gittiğiniz zaman cıvıl cıvıl. Onun için orayı da tavsiye ediyorum. Yani Clapham, Balham, oralara da bakmanızı tavsiye ediyorum. Bu arada Brixton eskiden tamamen gece hayatı ile meşhurdu. Brixton da çok değişen bir bölge oldu. Bu değişen bölgelere aslında şimdi çalışanlar için söyleyeceğim şeylerde bahsedeceğim. Islington falan var. Aileler için birazcık Islington'dan ziyade Highbury tarafı falan diyebilirim. Evet, Hammersmith'in bir başka özelliği de Heathrow havalimanına çok yakın olduğu için de tercih ediliyor. Özellikle sürekli seyahat etmeniz gerekiyor
yapıyorsa bence artı bir puan. Nehrin kenarında çok güzel kafeler, restoranlar, yürüyüş alanları ve şehrin içindesiniz. Yani hem gece hayatı var, hem bütün bu şeyler var, olanaklar var, hem de bir yandan şehrin hemen içindesiniz. Çünkü Hammersmith, işte Kensington, Knightsbridge, Central London'dasınız yani hemencecik. Hampstead'de hakikaten harika bir yer. Northwest'te, Northwest London'da. Hampstead tarafı hemen Camden Town, Charing Cross'a falan çok yakın. Ulaşımı çok kolay, çok nezih, harika bir yer. Ama fiyatlar Hampstead'de de yüksek. Gelelim Young Professionals dediğimiz genç çalışanlara. Evet, ben buraya yeni geliyor olsam ve işimi de bulmuş, işim de hazır. Yapacağım şey benim aslında direkt olarak işime yakın bir yer olur. İşime yakın fakat aynı zamanda da birazcık exciting, yani birazcık heyecan verici bir yerler olmasına bakarım. Kültürü birazcık öğreneyim, gezeyim, tozayım, insanlarla tanışayım, canlı olsun isterim. O bölgelerden saymaya çalışacağım size. Islington. Islington gerçekten hani dedim ya size pilot bölgeler seçildi diye. Islington Angel pilot bölge seçildi ve son dönemlerde muhteşem çehresi değişti. Ana cadde üstünde bir sürü restoranlar. Ayrıca çok da Türk komünitesi de var. Bir sürü restoranlar, gece hayatı canlı. Yani Islington oturmak için özellikle genç çalışanlara çok uygun bir yer. Ulaşımı çok rahat. Metroyla gayet rahat şehrin göbeğine anında inebiliyorsunuz. Highbury, evet demiştim ya, Highbury de çok güzel diye. Highbury'de bir tane proje yaptıydım hemen böyle şeyin yakınında. Highbury çok güzel. Clapham genç çalışanlar için çok uygun. Wandsworth de gerçekten yine nehrin kenarında çok cici bir yer. East London aslında çok uygun East London. Çünkü hem kozmopolit, sanatın falan da böyle sanatın, değişik kültürlerin bir araya geldiği, ağırlık kazandığı bir bölge East London. Bethnal Green mesela, Hackney bundan önce adım atmazdınız, korkardınız gece dışarıya çıkmaya. Şimdi ev fiyatlarına yetişmenize imkan yok Hackney tarafında. Dolayısıyla Hackney ve civarı pahalılandı. Fakat hala onun yakınında olan Bethnal Green mesela fiyatları daha uygun, yetişilebilir ama aynı havayı soluyabileceğiniz bir yer. Bir de şeyden bahsedebilirim. Hani buraya geldiğiniz zaman yaşamanın böyle cool sayıldığı, hani ben şurada oturuyorum diye, ve ben biliyorum bir arkadaşım aylarca bekledi sırf Camden Town'da oturabilmek için, ama kız muhteşem memnun yani hayatından. Gelsene diyor, bir kahve içelim. Camden'a gideceğim, bir kahve içeceğiz. Yani evine falan gitmeye gerek yok çünkü Camden'da her yer zaten kafe dolu. Muhteşem güzel. Camden Town tabii ki fiyatları yüksek ama kanal kenarında çok güzel evler var. Hele böyle bir tane yer bulabilirseniz oda falan, kanalı gören bir evde anlaşabileceğiniz insanlarla da paylaştığınız bir ev olursa bence ideal bir konaklama olur sizin için diye düşünüyorum. Camden Town'la ilgili de bir videom var. Camden Town'u izleyin. Bu bölgeler herkesin yaşamak için can attığı ve birazcık da daha fazla para verdiği yerlerden bir tanesi. Bunlar benim sadece size araştırmalarınız için şey olsun, hani başlangıç noktaları olsun diye. Sonuçta yaşayacak olan sizlersiniz. Nerede, nasıl bir yaşantı kurmak istediğinizle, kazancınızla, işinizle, aile durumunuzla falan çok alakalı, ama bunlar size yardımcı olsun diye. Sonuçta insanları mutlu eden yaşadığı evler değil, o evlerin içindeki insanlar ve o insanlarla paylaştığı hayattır. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Hepinize bol şans diliyorum. Bu arada konuyla ilgili bir videom daha gelecek konuyla ilgili. Onu da inşallah hemen akabinde yetiştirirsem yardımcı olmak adına çok mutlu olacağım. Hepinize mutlu günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.